Bugün sizlere hazır baklava yufkasıyla el açması lezzetinde çok da güzel bir burma baklava tarifi hazırladım. Gören ve tadan herkesin sizin el açmasıyla hazırlamış olduğunuzu sanacağı şöyle de çıtır çıtır bir baklava tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayarak kenarda güzelce soğutmamız gerekiyor. Bunun için de 3 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı da su ekliyorum. Tarifimde bu şekilde klasik 200 mililitrelik bir su bardağı kullandım. Şöyle küçük bir limonun da suyunu sıkarak tenceremi ocağımın üzerine aldım. İlk olarak ocak üzerinde şekeri eriyinceye kadar karıştırmanız önemli. Aksi halde şerbetiniz çok çabuk şekerlenecektir. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını orta ateşe getirerek orta ateşte toplamda 15 dakika boyunca kaynattım. Bu aşamada şöyle kaşıktan yavaş yavaş süzülüyorsa şerbetinizin kıvamı da artık olmuş demektir. Ama kesinlikle harlı ateşte şerbeti kaynatarak miktarını azaltmayın lütfen. Şöyle bir kase içerisine aldığım şerbetimi kenarda soğumaya bırakıyorum ve ben de bu arada tereyağımı hazırladım. 200 gram kadar tereyağını erittikten sonra üzerinde biriken köpükleri mutlaka bu şekilde sıyırıp alın. Aksi halde tatlınızın üzerinde kızarırken kararmalar meydana getirecektir. Şöyle üzerindeki köpükleri aldıktan sonra ince bir süzgeç içerisine dökerek de dibindeki tortusundan arındırıyorum. Yine bu dibindeki ayranını da kesinlikle içerisinde kullanmayacağız. Şimdi de eritmiş olduğum tereyağının üzerine şöyle bir çay bardağı olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum ve bu şekilde yağımı da hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu yağı hem baklava yufkalarının arasında hem de en son üzerinde kullanacağız. Burada da toplamda 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içim var. Mutlaka ceviz içini de ince çekin ki şekil verirken yufkaları yırtmasın. Bunları da hazırladıktan sonra sıra geldi şekil verme işlemine, ama öncesinde baklava yufkalarını mutlaka şöyle nemli bir bezin arasına alın. Ben bu tarifimde toplamda 24 adet baklava yufkası kullandım. Tatlımı da bu şekilde dikdörtgen bir tepsi içerisinde pişireceğim ve öncesinde de eritmiş olduğum tereyağından içerisine biraz alarak fırçayla her yerini güzelce sürüyorum. Şimdi bir adet baklava yufkasını tezgahın üzerine aldım ve üzerine eritmiş olduğum yağlı karışımdan gezdirerek şöyle fırçayla güzelce sürüyorum. Çok fazla miktarda yağ sürmenize gerek yok. Fırçayla üzerine gezdirmeniz yeterli. İkinci yufkayı da şöyle uç kısımdan ikiye katlayarak yerleştiriyorum. Bu şekilde yufkanızı ikiye katlayarak yerleştirdiğinizde üzerine tam olarak yerleştirmiş olacaksınız. Tekrar bu katına da yine sıvı yağlı tereyağlı karışımı gezdirerek yine fırçayla güzelce sürdükten sonra şimdi de sadece kenar kısmına bu şekilde ince dövülmüş cevizlerimi serpiştiriyorum. Baklava yufkasının tamamına cevizimizi serpiştirmiyoruz. Sadece orta kısmına gelecek kadar ceviz serpiştirmemiz yeterli ve sonrasında ince ucundan başlayarak oklavama baklava yufkasını doluyorum. Çok sıkı sıkı dolamayın, çok da gevşek de olmasın. Sonrasında da şöyle parmaklarımla bastırdıktan sonra iki ucundan bastırarak ortaya doğru baklavalarımı büzüştürüyorum. Oklavada büzüştürmüş olduğum tatlımı şöyle kenarına doğru iterek sonrasında oklavadan çıkartıyorum ve yağlamış olduğum tepsime bu şekilde yatay olarak tek tek diziyorum. Baklava yufkasına bu şekilde şekil verirken çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde hemen kenarlarından yufkanız kuruma yapabilir. Ayrıca sakın ha tamamını açarak üzeri açık bir şekilde bekletmeyin. Mutlaka nemli bir bezin arasında olsun yufkalarınız. Söylemiş olduğum bu püf noktalarına dikkat ettiğinizde sizler de çok pratik ve kolay bir şekilde bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Evet, toplamda 24 tane yufkamı ikişerli olarak bu şekilde hazırladım ve tepsimin içerisine tek tek dizdim. Şimdi dizdikten sonra geriye kalan bu tereyağlı sıvı yağlı karışımı da her birinin üzerine gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce bir sürüyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Tatlımızı önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişireceğiz.
Burma baklava tatlımızı yağladıktan sonra da şöyle bir bıçak yardımıyla her biri eşit olacak şekilde keselim ve ardından hamur kesme kartıyla da kesik yerlerin bu şekilde daha belirgin olmasını sağlayalım. Evet, hazır baklava yufkasıyla pratik bir şekilde hazırladığımız burma tatlımız artık fırına girmeye hazır. Fırını önceden ısıtmıştım. 180 derecede alt üst ayarda burma tatlımın böyle üzeri hafif pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Daha sonra fırının ayarını 150 dereceye düşürerek 150 derecede toplamda 40 dakika boyunca daha pişirdim ve fırından çıkardım. Tatlımı da 2-3 dakika boyunca kenarda soğutup ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olarak şerbetimle buluşturuyorum. Yani tatlımız ılık, şerbetimiz de soğuk olacak şekilde güzelce her yerine şerbeti dökelim. Gördüğünüz gibi şerbetini de döker dökmez tüm şerbeti tatlı çok güzel bir şekilde çekmiş oluyor. Evet, şöyle tüm şerbeti dökmüş olduğum tatlımı kenarda dinlendiriyorum ve 3-4 saat dinlendikten sonra da servise hazır hale getiriyorum. Bugün sizlere hazır baklava yufkasıyla dilerseniz iftar sofralarınıza ya da bayramda gelen misafirlerinize yapabileceğiniz pratik bir burma baklava tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tatlınızın böyle çıtır çıtır kalması için şerbetledikten sonra üzerini kesinlikle kapatmayın. Aksi halde üzeri yumuşayacaktır. Hazır baklava yufkasıyla pratik baklava tarifimi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.